Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler belli şartları taşımaları halinde yatay geçiş yapabiliyorlar. Üniversitelerdeki bu yatay geçişler çıkarılan bir yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır ki şu anda ekranda gördüğünüz yönetmelik üniversitelerde yatay geçişin esas ve ilkelerini belirleyen bir yönetmeliktir. Yatay geçiş yapmayı düşünüyorsanız başvurmanız gereken yönetmeliklerden birisi budur. Şimdi bu videomuzda sizlere bu yönetmelikten çok hazırlık sınıflarında başarısız olan kalan bir öğrenci yatay geçiş yapabilir mi? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. İlgili yönetmelikte, yani şu anda ekranda açılan yönetmelikte şöyle bir ifade kullanılmış, denilmiş ki üniversitede okuyan öğrenciler bir öğrencinin kayıt olduğu yükseköğretim kurumundaki bölüm ve programdan başka bir üniversitenin eşdeğer bir bölüm ve programına belirli koşullar dahilinde geçiş yapabilmesini ifade eden bir kavram yatay geçiş. Gördüğünüz gibi eşdeğer bir diploma programına geçiş yapılabilir deniyor. Yani aynı diplomayı veren bölümler arasında geçiş yapılabilir anlamına gelir bu. Tabii ki bu videomuzda biz sizlere genel anlamda yatay geçişten söz etmeyeceğiz. Hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin yatay geçişinden söz edeceğiz ama genel bazı bilgiler vermemiz belki de hazırlık sınıfında yatay geçişi anlayabilmeniz için bir kolaylık sağlayacaktır. Özellikle yatay geçiş işleri genelde üniversitelerde ya akademik başarı not ortalaması ya da ÖSYM puanı ile yapılabilmektedir. Tabii ki buna bir de üniversitenin ilan edecekleri kontenjan dahilinde bunun yapılabildiğini de eklememiz gerekiyor. Üniversiteler içerisinde bir öğrenci hangi üniversiteye yatay geçiş düşünüyorsa onun kontenjanlarını, akademik not ortalamasını hesaba katarak başvurması gerekir ve eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Peki hangi sınıflara yatay geçiş yapılabiliyor? İlgili yönetmeliğe göre, biraz önce ekrana yansıtmış olduğum yönetmeliğe göre Gano ile yatay geçiş, not ortalaması ile yatay geçiş ilk yıl, yani kayıt olunan ilk yıl ile son yıl yapılamıyor. Yani lisans programında okuyan, 4 yıllık bölümde okuyan bir öğrenci Gano ile not ortalaması ile yalnızca 2 ve 3. sınıflara yatay geçiş yapabilir. Lisans programlarında ise 1. ve son döneme yapılamıyor. Eğer 2 yıllık bir bölümde okuyorsanız, Gano ile geçiş düşünüyorsanız not ortalaması ile bu durumda ilk döneme ve son döneme yatay geçiş yapılamaz. Ama tabii ki burada hazırlık sınıflarıyla ilgili durum bunların kapsamına girmiyor. Çünkü ilgili yönetmelikte hazırlık sınıflarında Gano ile yatay geçiş yapılamaz denilmiştir ki ilgili maddenin, yönetmeliğin 6. maddesine göre üniversitelerde hazırlık sınıfına yatay geçiş yapılamaz. Tabii ki bu yasak yalnızca not ortalamasıyla geçişler için geçerlidir. Şimdi peki hazırlık sınıfında kalan öğrenci yatay geçiş yapabilir mi? Tabii ki yapabilir arkadaşlar. Aynı yönetmeliğin ek 1. maddesi, şurada ifade edilen ek 1. maddeye göre YKS MYP puanıyla hazırlık sınıflarına da yatay geçiş yapabilmek mümkün. İlgili yönetmelikte şöyle deniliyor. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit ve yüksek olması durumunda öğrenci hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Peki arkadaşlar, bu nasıl olmakta? Diyelim ki geçiş düşündüğünüz bir bölüm, hazırlık sınıfından geçmeyi düşündüğünüz bölüme sizin merkezi yerleştirme puanınız diyorum, ham YKS puanını kastetmiyoruz. Yerleştirmeye esas olan puanı kastediyoruz. Puan türünüz ve puanınız yeterli olması kaydıyla istediğiniz bölüme, İsterseniz aynı branşta, isterseniz de farklı bir bölüme yatay geçiş yapabilmeniz mümkün. Peki hazırlık sınıfında yatay geçişin ilke ve esasları ne? Birincisi, ilk kayıt olduğunuz dönem geçiş yapamazsınız. Yani hazırlığın ilk döneminde geçiş başvurusu yapabilmeniz mümkün değil. Çünkü henüz ÖSYM bu geçen yılların taban puanını, o yılki taban puanını henüz belirleyemediği, ilan edemediği için ilk bir dönemlik yasak konulmuştur. Ancak kayıt oldukları ilk dönem yatay geçiş yapamazlar, ancak Şubat'ta kontenjan ilan eden bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Ara dönemde evet yatay geçiş yapabilmek mümkündür. Hazırlık sınıfından da yatay geçiş yapılabilir ama bunun tek şartı geçiş yapacağınız yerin kontenjan ilan etmiş olmasıdır. Genelde ara dönemde yatay geçişler Türkçe bölümlere yapılabilir. Elbette ki hazırlığı olan bölüme de yapılabilmesi mümkün. Bunun önünde teknik bir yönetmelik engeli yok. Ancak hazırlık sınıfları yıllık eğitim verdiği için ara dönem için üniversiteler hazırlığa kontenjan ilan etmiyor. Yıllık eğitim çünkü yarıda bölünmüş oluyor. Onun için hazırlığı olan bir bölüme ara dönemde yatay geçiş düşünüyorsanız karşı üniversitenin kontenjan ilan etmesi gerekiyor. Ara dönemde kontenjan ilan edip etmemek üniversitelere bırakılmıştır. Zorunlu değildir. Dolayısıyla da kontenjan ilan edilmişse başvurabilirsiniz.
Ama tekrar ifade edeyim, hazırlığı olan bölümler ara dönem için hazırlık sınıflarına kontenjan ilan etmiyor. Peki gelelim asıl sorumuza. Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin geçişleri nasıl olabilmekte? Ya da hangi şartlar dahilinde yatay geçiş yapabilmektedir? Hazırlığın ilk döneminde başarısız olan öğrenciler ara dönemde kontenjan ilan eden Türkçe bölümlere geçiş yapabilirler. Demek ki ara dönemde yalnızca kontenjan ilan eden Türkçe bölümlere geçiş yapabilirsiniz. Hazırlığın ilk yılını okuyup da başarısız olan öğrenciler yaz döneminde isterlerse hazırlığı olan veya olmayan bir bölüme geçiş başvurusu yapabilirler. Bakın ilk bir yıl okudunuz hazırlığı, başarısız oldunuz. İsterseniz sonraki yaz döneminde hazırlığı olan veya olmayan bir bölüme merkez yerleştirme puanınızın ve puan türünüzün uygun olması şartıyla geçiş yapabilirsiniz. Ancak hazırlığı olan bölüme geçiş yapmanız halinde kalan bir yıl içerisinde hazırlığı başarmak zorundasınız. Çünkü bir öğrenci en fazla hazırlık sınıfında 2 yıl okuyabilir. Bir yılını zaten okumuş oldunuz, başarısız oldunuz. Geçiş yaptığınız yerde de bir yıl okuma şansınız olacak. Aksi durumda ne yapabilir? 2. yılın sonunda da başarısız olursanız üniversite ile ilişkiniz kesilir. Türkçe bölüme geçiş yapmaları halinde ise 1. sınıftan başlar ve devam ederler. Dolayısıyla ilk yılda başarısız olan öğrencilere ben genelde Türkçe bölüme geçiş yapmalarını öneririm. Madem ki hazırlıkta bir başarısızlık durumu söz konusu ve hazırlığı geçme yönünde bir ümidiniz yoksa hiç riske atmaya gerek yok. Türkçe bölüme geçiş yapmanız sizler için daha uygun olacaktır. Şimdi gelelim 2 yıl üst üste başarısız olup da kalan öğrencilerin durumu ne olacak? Hazırlıkta 2 yıl okuyup da 2. yılın sonunda başarısız olan öğrenciler isterse bu akademik başarısızlık, isterse devamsızlık nedeniyle olsun 2. sınıfın sonunda yaz döneminde hazırlı olmayan Türkçe bölümlere geçiş yapabilirler. Türkçe bölüm diyorum çünkü hazırlığı olan bir bölüme geçiş yaptığınız takdirde karşı taraf bunu büyük bir ihtimalle kabul etmeyecektir. Kabul etse bile artık hazırlık okuma hakkınız bulunmadığı için üniversite ile ilişkiniz kesilecektir. Ancak bu başvurular, yaz dönemindeki bu başvurular genellikle 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapılmaktadır ki YÖK'ün çerçeve yönetmeliğinde bu var. Peki yatay geçiş başvurularının başlama tarihinde üniversiteyle ilişiği kesilmemiş olması şartıyla yatay geçiş yapabilirsiniz. Yani diyelim ki bazı üniversiteler 2. yılın sonunda Haziran'da ilişik kesiyorsa bu durumda Ağustos'ta geçiş yapamazsınız. Ama genel uygulama olarak üniversiteler Eylül ayındaki muafiyet sınavı sonrasında öğrencilerin ilişiğini kesmekte. Dolayısıyla yaz döneminde ikinci bir kez daha yatay geçiş hakkınız bulunmaktadır. Şimdi bir başka durum daha. Diyelim ki 2 yıl hazırlık okudunuz ve hazırlıkta başarısız oldunuz ve ilişiğiniz kesildi. Bu durumda yatay geçiş yapamazsınız. Çünkü yatay geçiş yapabilmek için öğrenci olmanız gerekiyor. Yatay geçiş sadece öğrenci olanlar yapabilir. İlişiği kesilen öğrenci artık öğrenci olmadığı için yatay geçiş de yapamaz. Bu durumda olan öğrenciler için ÖSYM bir hak tanımıştır. Ki kanalımızda bununla ilgili hazırlıktan ilişiği kesilen öğrencilerin başvurularıyla ilgili başka videolarda da var. Bu hakka göre 2 yıl okuyup da başarısız olan ve üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler başarısız olduğu ilişkinin kesildiği yılı takip eden ilk Ekim ayında ÖSYM'ye başvurarak Türkçe bir bölüme yerleştirme talep edebilirler. Ancak bunu başvurabilmek için yani ilişiği kesilen öğrencilerin ÖSYM'ye başvurabilmesi için başarısızlık nedeniyle ilişiğin kesilmiş olması gerekir. Devamsızlık nedeniyle ilişiği kesilmiş öğrenciler bu haktan yararlanamazlar ki bununla ilgili başka ayrıca videolar kanalda mevcut. Evet değerli arkadaşlar, hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin yatay geçişle ilgili farklı senaryoları, farklı seçenekleri sizlere anlatmaya çalıştım. Konuyla ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz soruları videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Hoşça kalın.